Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni haftayı konuşuyoruz. 7 Mart, 13 Mart haftası. Dile kolay yani. Şubat'ta bitti. Neredeyse 2022'yi yarılayacağız. Çok hızlı geçiyor zaman. Şimdi yeni haftada sizin odak noktanız nerede biliyor musunuz? Üçüncü eviniz. Yani yolculuklar, iletişimler, e, yeni anlaşmalar, e, yani kontratlar hatta bu alanlarda sizin odak noktanız. Ama burada bir zorlanma var yani. Çünkü dördüncü ev mi? Bir, iki, üç, dört. Evet, dördüncü ev. Yani sizi zorlayan bazı şeyler olabilir. Özellikle Uranüs de orada olduğu için e, belki bu sizin psikolojik olarak yoran, düşünmeye zorlayan bir şeyler, kafanızı kurcalayan bir şeyler olabilir. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Belki kariyer konuları olabilir arkadaşlar bu. Aile konuları olabilir. İkinci evinize bakarsam, yani orada çok güzel. Zaten bir yeni ay oldu biliyorsunuz Balık burcunda. Yeni bir iş girişimi olabilir. Ee, Veya yeni bir teklif geldi, yeni bir işe girdiniz. Bununla alakalı belki de çok güzel böyle sizi şoke eden durumlar olmuş olabilir. Ee, Fakat işin içine girdikten sonra biraz da yanılsamalara uğramış olabilirsiniz. Belki o sizin kafanızı kurcalıyor olabilir arkadaşlar. E, Veya aile büyüklerinin sağlık sorunları olabilir. Aşk hayatınız için bakarsam Merkür'e bakıyorum da Merkür'ün durumu hiç iyi değil yani. Merkür Satürn böyle çok yakın. Orada kötü bir haber de almış olabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı. Veya zorlu ama çok kalıcı bir ilişkiye başlamak olarak da yorumlanabilir bu aynı zamanda. Ay'a bakalım nerede? Ay üçüncü evdeydi zaten. Eşle alakalı sorunlar, yani bir zorlayıcı durum. Ay oradan çekilecek zaten ama hafta başında bunu yaşayabilirsiniz, yani ev aile konularıyla alakalı yaşayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Yani orada birdenbire çıkan bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? O sizi zorlayabilir demek istiyorum. Başka ilave edeceğim bir şey var mı? Parasal açıdan aslında güzel olduğunu düşünüyorum ben. Güzel zaman geçirdiğinizi düşünüyorum. Şimdi desteğe bir soralım bakalım. Yükselen Kova burcu arkadaşlarım. Ateş altılısı. Oo, çok güzel. Sanki iyi haberler geliyor arkadaşlar. Böyle tutkuyla beklediğimiz bir şey ya da duygusal hayatımız, aşkla alakalı bir şeyler geliyor size. Ya da yeni kurduğunuz iş, bir şey kurmak istiyorsunuz, iş kurmak istiyorsunuz belki de. Burada çok fevri olma diyor deste. Çünkü zamanlamayı iyi değerlendirememiş olabilirsin. Yani biraz bekle, biraz düşün, ondan sonra. Ya da bu iş değil de aşk hayatınızsa eğer, o konuda da çok hızlı gitme diyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bu ev kurmak olabilir, evlenmek olabilir arkadaşlar. Yani burada çok güzel bir başarı elde ettiğinizi görüyorum ben. Ve çok da sağlam olacak. Şimdi burada hani önünüze çıkacak bazı engeller olabilir. Bazıları çevrenizden kişiler, iş arkadaşlarınız ya da aile bireyleri. Bu kişiler yani herkes de dostumuz değil maalesef. Aile içinde bile yaşanabiliyor. Burada bazı figürler var da size zarar verebilirler. Hani sizin açık noktanızı bulmak gibi bir şeyler olabilir. İş arkadaşlarınız olabilir arkadaşlar. Size yeni bir teklif gelir mesela, ki ben öyle görüyorum. Burada bu yeni teklifle alakalı bazı engellemelerle karşılaşabilirsiniz.
Yani sizi aslında doğru düzgün ilerleyecek bir konu var burada. Yani öyle de böyle de ilerliyor zaten. Bir yolculuk da yapabilirsiniz bu arada. Bu konuyla alakalı size bazı şeyler söylenir. Yani evleneceksiniz ya da ev alacaksınız. Ya o evi alma işte şöyle böyle bir sürü laf, söz, bir şeyler gelir. Siz onu artık engellersiniz hayatınızda. İşte bunu yapmayın. Siz kendiniz karar verin arkadaşlar. Çok fevri kararlar vermeyin, hızlı kararlar vermeyin diyor deste. Şimdi duygusal hayatımız için bakalım ne diyecek? Toprak kraliçesi ve mezar. Evet. Bu hafta sanki vakit ayırmamışız karşı tarafa ya da karşı taraf bize vakit ayırmamış ve bir bitiş kararı vermiş olabiliriz. Su şövalyesi. Fakat siz bu bitiş kararını verdikten sonra her şey değişecek. Çünkü bu bitiş kararında bu ilişki bitmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani bir bitiş konuşursunuz mesela ya olmuyor artık bu ilişkiyi bitirelim dersiniz. Bir anda bakarsınız ki yüzükle karşınıza gelmiş ve aral olarak geliyor ya çok güzel. Yani bu sıkıntıları arkada bırakacaksınız arkadaşlar. Eğer geçmişten bir dönüş bekliyorsanız da zaten bu kişi size geri döner. Yani konuşmalar var. Çok fazla konuşma var. Biz nazara da gelmiş olabilirsiniz. Duygusal hayatınızla alakalı. Bununla alakalı bir açılma var. Ve valide kartı da geldi maalesef. Yani size verilen değer var ya, herkesin gözüne geliyor gibi görünüyor. Arkadaşlar, buna çok dikkat edin ya. Belki bu bir aile bireyi de olabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Yani hiç hoşuma gitmedi. Yani tam toparlıyorum derken orada bir valide engeli yani kötü bir enerjiye de takılabilirsiniz. Ha, kötü bir şey yok. Bir ayrılık da yok. Bir şey de yok ama sizi kötü etkilemesin. Maksat o yani. Şimdi bakalım balık burcu arkadaşlarım. Bakalım sizleri nasıl bir hafta bekliyor. Balık burcu zaten uçuyor. Çok güzel. Yeni iş anlaşmaları yapıyor olabilirsiniz bu dönemde özellikle. Yeni iş anlaşmaları. E, Yeni kontratlar. Yani iletişiminiz çok güzel bir defa. İletişim. Yani burada yatırımınız varsa mesela yatırımlarla alakalı çok güzel bir evredesiniz. Onu söyleyeyim. Burada şöyle. Tabii orada Uranüs ile Satürn'ün bir karesi var. Yaptığınız yatırıma tabii ki dikkat edin bu arada. Her yatırımı da yapın diyemem. Çünkü orada Neptün faktörü var yani bir kere. Bir yanılsamaya da kurban gidebilirsiniz. Çok güzel, büyük kazançlar gelebilir size. Bakın doğru yatırımı yaparsanız büyük kazançlar gelir. Ama bilmeden yaptığınız bir şeyde zarara doğrayabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi 12. evinizde aslında bakın yani burada Mars 12. evinize girmiş. Venüs 12. evinize girmiş. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Arkanızdan çok konuşuluyor demek. Arkadaşlar. Plüton 27 derecede. Burada sizi hayalleriniz konusunda ani şok edici durumlar yaratabilir. Ayla beraber çünkü. Ay Uranüs burada birleşmiş. E,
ve Plüton'a bir kare yapıyorlar ya. Burada hani büyük hayallerinizle alakalı veya kariyer kazançlarınızla alakalı zorlu bir dönem olabilir sizin için, bir engel. Yani bunlar korkulacak şeyler değil de benim takıldığım konu 12. eviniz. 12. evinizde şu anda Mars girmiş. Yani orada bir düşman var demek oluyor bu. Ve işle alakalı arkadaşlar bu. Bir bayan olma ihtimali çok yüksek. Venüs orada çünkü. Bunlara dikkat edin ya. Yani bu aslında harita incelemek o kadar zor bir şey değil. Astrokoma giriyorsunuz. Oradan haritanızı çıkarabilirsiniz. Bunları siz de yapabilirsiniz. Yani Satürn de orada kare yapıyor. Zaten belki sizin psikolojik olarak blokajlarınız vardır. Onlar size engel oluyor olabilir. Ya da bir patron, baba figürü burada bazı engeller çıkarıyor olabilir size. Bu kim olabilir derseniz de daha çok sizin bilinçaltınız gibi görünüyor burada. Ve aile bireylerinden birisi olabilir arkadaşlar ya. İşle alakalı birileri olabilir. Yani burada 12. evinize giriş yapmış ve daha çok kareye doğru gidiyor, yani zorlu bir enerjiye doğru gidiyor. Hani burada dikkat edin, çok konuşuluyorsunuz. Belki sizin göremediğiniz noktalarda konuşuluyor olabilirsiniz. Sağlık alanınızda bir şey yok zaten kötü anlamda. Ay burada Jüpiter'le güzel bir açıda olduğu için ilişki, aşk, flört konusunda da aslında güzel enerjiler var görünüyor. Sadece evlilikle alakalı belki sıkıntılı bir süreç olabilir bu dönemde. Evet, bir de desteği soralım bakalım. Bu arada boğazım için kusura bakmayın ya, gerçekten geçiremedim bir türlü. Evet, bakalım bu hafta balık burçları için. Hava ası. Hava ası. Para konusunda, iş konusunda yeni bir şey yapmak isteniyor veya daha önceden yapılmış bir başvuru yapılmış, bir türlü gelmemiş, gecikmeye takılmış. Ama bu sizin bir hak edişiniz bu arada. Ve bir anda kendinizi o iş içinde, o ortaklık içinde, o evlilik içinde bulabilirsiniz. Hava şövalyesi. Yani beklediğiniz de bir şey var ya. Böyle e, para konusundaysa zaten bu beklediğiniz şey size geliyor. İlişki konusunda bir şey bekliyorsanız, bu da size geliyor yani. Hayatınızda neyi bekliyorsanız bu evrede size geliyor. Toprak beşlisi burada parasal anlamda çok endişelerinizin olduğunu görüyorum ben. Belki de çocuğunuz varsa çocuğunuzun bir şeylere ihtiyacı olabilir. Ona yetmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir çıkış yolu arıyor olabilirsiniz ama o kadar güzel şifalanacaksınız ki. Yani 4 element kartı geldi bir defa. O aradığınız, bulamadığınız şey var ya, o yol, o fırsat. İşte o size geliyor arkadaşlar. Ve aslına bakarsanız bu eşinizin yardımı ile geliyor olabilir. Çok güzel ya, çok. Atlar tana geldi zaten arkadaşlar. Çok zekice hamleler yapacağınızı görüyorum. Ha, bu arada hafta sonuna doğru böyle bir kişiyle bir sürtüşme, bir tartışma olabilir. Bayan ya da erkek, o tam belli değil. Bu kişiyle bir tartışmanız olursa es geçin. Yani bırakın, tartışmaya da hiç gerek yok. Bu ne konuda olursa olsun bazı hak edişleriniz var sizin bu hafta. Şimdi duygusal hayat için bakalım.
O 2 tane geldi. Şimdi duygusal hayat için bakarsam zaten toprak olmuş ya. Burada bir ev kuruyor olabilirsiniz. Ev alıyor olabilirsiniz. Toprak sekizlisi. Ya çok güzel. Gerçekten bakın, kağıt, kürek, evrak işleriniz çok olacak. Ve belki de bu olmuyor diye kendinizi sıkıntı içinde hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu eşiniz de olabilir. Eşinizin yaşadığı sıkıntılar sonunda feraha eriyor. Adalet, yani bir adaletsizliğe uğramışız aslına bakarsanız. Siz ya da eşiniz. Eşiniz yoksa da sizsiniz bu. Burada bir haksızlık olmuş olabilir ama bu hafta sonuna doğru, özellikle de öbür haftaya sarkan süreçte görünüyor. Burada çok güzel, müjdeli bir haberiniz var. Sanki size destek veriyorum diyen bir kişinin gerçek yüzünü görme ihtimaliniz var. Çok özür dilerim. Bu arada ilişkinizle alakalı yakın çevrenize dikkat edin. Çünkü burada sizi yanlış yönlendiriyor olabilirler. Evliyseniz de kendi yakın çevreniz ya da eşinizin yakın çevresiyle alakalı biraz dikkatli olun. Burada sizi geri adım attıracak durumlar var çünkü. Gerek yok böyle bir şey arkadaşlar. Eğer böyle bir şey yaparsanız zaten Bedes kartı geldi. Yani bunu yapma diyor. Kimseye kulak asmayın. Daha önceden ayrılık yaşayan arkadaşlarım varsa bu kişiden haberler var. Zaten eş kartlar. Yani bir evlilikte bir çatırdama, ayrılık, böyle bir şey olmuşsa da bu konuyla alakalı bir düzelme evresi. O yıkılamayan sorunun yıkılması ve daha güzel bir şekilde ilerleme var arkadaşlar. Evlilik kararınızla alakalı bir türlü adım atamadıysanız, bu evlilik kuramadık, bir türlü evlenemedik diyorsanız da bu hafta itibariyle bu evlilik için adımlar atılacak. İşte o teklifi bu hafta alabilirsiniz demek istiyorum. Yeni açılımlarda görüşürüz arkadaşlar. Kolektif için de açılımlar yapıyorum artık fırsat buldukça. Yakında zaten canlı yayında yapmak istiyorum ben deste açılımlarını. Bireysel olarak da yapıyorum biliyorsunuz ama daha sık beraber olmak istediğim için canlı yayınlarda yapmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşürüz yeni haftalarda. Hoşça kalın.